Bir ev düşünün. İçinde doğduğunuz, büyüdüğünüz, tüm hayatınızı geçirdiğiniz bir ev. Pencerelerinden dışarı baktığınızda gördüğünüz manzara sizin için dünya demektir. Peki size şunu sorsam, o ev nasıl ortaya çıktı? Tuğlaları kim dizdi? Pencereleri nereye, hangi açıyla yerleştirdi? Ve en önemlisi, o pencerelerden gördüğünüz şey dünyanın kendisi mi yoksa size sunulan bir manzara mı? Bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Sizi gerçekliğinizi şekillendiren görünmez mimar ile tanıştıracağız. Mimarımız beynimizdir ve o muazzam bir ustadır ama acelesi vardır. Her saniye milyonlarca veriyle boğuşur. Bu yüzden kestirme yollar, şablonlar, hazır kalıplar kullanır. Buna bilişsel ön yargı diyoruz. Bu bana benziyor, güvenilir. Daha önce duyduğum şey doğrudur. En son duyduğum şey en önemlisidir. Bunlar mimarımızın prefabrik tuğlalarıdır. Düşünmeden, enerji tasarrufu yaparak yapıyı fazla yükseltir. Bir insanı ilk gördüğünüz 7 saniyede bu tuğlalardan bir ilk kat çoktan örülmüştür. Ancak tuğlalar tek başına duvar olmaz. Onları bir arada tutan bir bağ gerekir. İşte o bağ, içine doğduğunuz kültür, büyüdüğünüz aile, maruz kaldığınız medya. Annemizin söylediği "aman yabancılarla konuşma" cümlesi, babanızın siyasi yorumları, sevdiğiniz dizilerdeki karakter kalıpları, sosyal medya akışınızdaki algoritmik yankılar. Bunların hepsi bu bağın içine karışır. Farkında olmadan dünyayı bizim gibi insanların gözünden görmeyi öğreniriz. Mimar bu unsurları kullanarak dağınık parçaları bir dünya görüşüne dönüştürür. Ve işte ev tamamlanır. Artık dünyayı bu evin pencerelerinden görürüz. Pencereler belli bir açıya, belli bir boyuta, belli bir cam rengine sahiptir. Siyasi bir olayı adil ya da haksız görmemiz, bir yabancıyı tehdit ya da dost olarak kodlamamız, kendi başarımızı şans ya da beceri diye yorumlamamız. Bunların hepsi o evin içinden yapılan gözlemlerdir. İşin tuhaf yanı şudur. Ev o kadar gerçek görünür ki onu bir kurgudan ibaret olduğunu unuturuz. Onu gerçeklik sanırız. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü gerçek bu deriz. Oysa şunu söylemek daha dürüst olur. Ben böyle düşünüyorum çünkü mimarım bana bu pencereden bakmayı öğretti. Peki bu eve mahkum muyuz? Hayır. Çünkü biz aynı zamanda mimarın kendisiyiz. Yapabileceğimiz en güçlü şey şudur. Bu yapının planlarını incelemek. Peki nasıl? 1. Neden sorusunu yargısız sormak. Neden bu fikre bu kadar sert tutundun? Hangi tuğla veya hangi bağ beni buraya getirdi? İlk adım suçluluk değil, meraktır. 2. Başka bir pencereden bakmayı denemek. Sevmediğiniz birinin fikrini, bu kişinin dünyası nasıl şekillenmiş olabilir sorusuyla dinlemek. Onaylamak için değil, mimarisini anlamak için. 3. Yeni malzemelere alan açmak. Farklı hikayeler okumak. Farklı hayatlara temas etmek. Yeni deneyimlere izin vermek. Mimarımıza şunu demek. Bak, böyle bir parça da varmış. Evinizi tamamen yıkamazsınız. Orada yaşamaya devam edeceksiniz. Ama artık onu bir proje olarak görebilirsiniz. Gereksiz bir duvarı kaldırabilir, dar bir pencerenin yerine daha geniş bir tane açabilir, hatta yeni bir balkon ekleyebilirsiniz. Gerçek özgürlük, ön yargısız bir gerçekliği görmek değildir. Bu imkansızdır. Gerçek özgürlük, gördüğümüz şeyin bir yorum olduğunu ve bu yorumun oluşumunda bizim de payımız olduğunu fark etmektir. Bir dahaki sefere kesin bir yargıya vardığınızda içinizdeki mimara şunu sorun. Bu düşünce hangi tuğlalardan doğdu? Ve daha geniş bir manzara için yeni bir pencere açmamız mümkün mü? Çünkü gerçekliğiniz sizin eserinizdir.
İyi ki onu fark ettiniz. Şimdi onu daha yaşanılır kılma sırası sizde.